Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Yoğun bir haftayı geride bırakırken Borsa İstanbul 100 endeksinde haftanın son işlem gününde %2,38 yükseliş ile 1444 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmi 15,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Cuma günü gelen satışların ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısının olduğu bir günde tepki alımlarının gelmesiyle seyrini kuvvetlendirdi. Yurt dışı piyasalarda rekor seviyelerini test etmeyi sürdürürken haftanın son işlem gününde bilanço fiyatlamasının etkisinin kısmen devam edeceği görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu Ağustos ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilere paralel bir şekilde %19 seviyesinde sabit bıraktı. Emtia fiyatlarında yaşanılan yükselişe önceki toplantılarda değinmişti, ancak tarımsal ürün ithalatçısı ülkelerde yaşanılan küresel ısınma ile bağlantılı arz kısıntısı enflasyon üzerindeki etkisi ilk kez toplantı metninde yer aldı. Temmuz ayı enflasyonun oranının beklentinin üzerinde yıllık %18,95 seviyesinden gerçekleşmesi sonrasında bir önceki ay 1,47 puan olan reel getiri 0,05 puana geriledi. Enflasyon raporunda ve toplantı karar metninde belirtilen %5 hedefine ulaşılıncaya kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşturacağı ifadelerinin kullanılması sonrasında gelecek ay açıklanacak olan enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Tüketici fiyatlarındaki artışın yıllık %19'u aşması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nasıl karar vereceği konusunda soru işaretleri de sürüyor. Ağustos ayı itibariyle enflasyonda belirgin düşüşün yaşanmaması durumunda faiz tartışmalarının artması Merkez Bankası politikası içinde nasıl bir karar verileceği önümüzdeki toplantıda döviz kurunda sınırlı oynaklığa neden olabilir. Hafta genelinde ekonomik veriler piyasalar üzerinde ağırlık kazanırken dün açıklanan verilere baktığımızda Türkiye'de sanayi üretimi ikinci çeyrekte %20 büyürken aylık %2,3 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi ilk çeyrekte %11 artış gösterirken ikinci çeyrekte gelen güçlü veriler sonrasında ekonomide yıllık büyüme rakamlarının çift hanelere çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilere baktığımızda işsizlik maaşına başvuranların sayısında beklentilere paralel olarak 375 bin kişi olarak açıklandı. Haftanın önemli gelişmelerinden olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ise beklentiye paralel olarak yıllık %5,3, aylık ise 0,5 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalarda yaşanılan dalgalanmalar bu hafta açıklanan veriler sonrasında yaşanmadığını gördük. Haftalık yabancı para ve banka istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 114 milyon dolarlık tahvil alırken 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcıların net portföy girişi artarak devam ederken Borsa İstanbul'a yapılan yatırımlarla beraber son 8 ayın zirvesine çıktı. Bilanço döneminde yaşanılan fiyatlamalar genel olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekmiş olarak görülürken Borsa İstanbul'da görülen yukarı yönlü hareketin ekonomik verilerle desteklendiğini de tekrardan vurgulamak isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim.
İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını %19'da sabit bıraktı. Ağustos ayı itibariyle enflasyonda aşağı yönlü bir seyrin oluşması beklenirken dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı 375 bin seviyesinde gerçekleşti. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,62 ve 8,68 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,50 ve 8,44 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir sürprize gitmedi ve politika faizini %19'da sabit bıraktı. Toplantı metninde tarım ürünleri fiyatları ile ilgili yer alan ifadeler dikkatlerden kaçmazken Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentilerin altında aylık bazda %0,3 azalış gösterdi. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,10 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10 Türk lirası ve 9,95 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısına beklentilere paralel bir şekilde 375 bin kişi olarak açıklandı. Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentinin altında aylık bazda 0,3 azalış gösterirken Amerika Birleşik Devletleri tahvil ihalesine gelen yoğun talep sonrasında tahvil faizlerinin 1,36 seviyesine çıktığını gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1765 ve 1,1780 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,1715 ve 1,1685 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise pazartesi gelen satışlara rağmen dün gelen tepki alımlarının ardından tekrardan 70 doların üzerini gördü. Hafta başında Çin'de artan vaka sayıları sonrasında gelen kapanma endişeleri geri çekilmede önemli rol oynarken ham petrol stoklarında 447 bin varil azaldığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 71 dolar ve 72 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 70 dolar ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.